Müziğin kökenini tespit etmek, ilk nasıl veya nerede başladığını söylemek. Bu mümkün mü? En ilkel topluluklardan beri var olduğuna inanılan ritüellerin, eğlencenin, dramın, duyguların ifade edildiği evrensel bir dildir müzik. Müzik insan için hep vardı. Kuşların cıvıltısını duyuyordu. Yağmurun sesini ve rüzgar estikçe hışırtıyla ritim tutan ağaç yapraklarını insanoğlu hep duyuyordu. Ancak eşlik etmesi zaman aldı. Ve bir müzik aleti yapmak için ihtiyaç duyduğu beceri, fikir veya tesadüf. Her şeyin bir zamanı vardı ve o anın gelmesi yüzyıllar sürdü. Tarih başlıyor. Başlangıçta müzik basit hırıltılardan ibaretti. İnsanlar solo veya koro halinde zamanla benimseyip ezberledikleri ezgileri sadece kendi sesleriyle ifade ediyorlardı. İlk melodilerin ağıt, çığlık veya ağlama nöbetlerinin zamanla belirli ritim ve ritüellerle standart ezgilere dönüşmesi ile oluşmaya başlaması muhtemeldir. İnsanlar müziğe en basit haliyle eşlik etmek için el çırpabilir, çeşitli nesnelere vurarak ritim tutabilir ki yüksek ihtimalle ilk müzik enstrümanları vurmalı çalgılardı. Sonrasında ise üflemeli çalgıların atası flüt ve yaylı çalgıların atası arp sahneye çıktı. Vurmalı çalgılara dair elimizde bir tarih veya veri yok. Ancak bugüne dek bulunmuş en eski üflemeli çalgı ile en eski yaylı enstrüman arasında 40-50 bin yıl olduğunu düşünürsek, müzik aletlerinin evrimi çok uzun bir yolculuk. Müziğin daha sonra müzik aleti olarak kullanılacak enstrümanların en ilkel hallerinin avcı toplayıcı topluluklarda öncelikle bir iletişim aracı olarak gelişmiş olması olasıdır. Kabuklar, boynuz ve kemik gibi malzemelerle yapılan davullar ve boruların ilkel topluluklar tarafından uzak mesafeler arasında bir uyarı ve iletişim kurmak için kullanıldığı bilinmektedir. Neandertal ve Sapiens gruplarının bu iletişim aletlerinden çıkan seslerden etkilenmiş, bu sesleri çeşitlendirmiş ve zamanla bu şekilde ilk müzik aletlerini geliştirmiş olması en muhtemel senaryolardan biridir. Günümüz Kuzeybatı Slovenya'sında Aydriç nehrine bakan vahşi bebekler anlamına gelen Divya Babe adlı erken taş çağının en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul edilen karstik mağarada 60'tan fazla farklı hayvan türüne ait kemikler, taş ve kemikten yapılmış basit aletler ve buzul çağından kalma ateş çukurlarının kalıntıları bulundu. Divya Babe mağarasındaki buluntular bu mağarayı ilk yerleşkeye çevirenlerin Neandertaller olduğunu gösteriyordu. Ancak Divya Babe'i benzer pek çok tarih öncesi yerleşkeden ayıran, bu yeri özel yapan, bilinen en eski müzik aleti olarak kayıtlara geçen Neandertal flütüdür. Vadi tabanından 200 metre yükseklikte yer alan mağara yaklaşık 45 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeydi. Konumu onu güvenli, boyutları ise yaşanabilir bir yerleşim alanı yapıyordu. Alt Paleolitik çağda Divya Babe vahşi hayvanlar ve muhtemelen ayı iniydi. Ancak son 100 bin yıl boyunca önce Neandertaller ve daha sonra Sapiens yani modern insanlar tarafından kullanıldı. Divya Babe'de bulunan flütün yaşı başlangıçta hemen yanındaki ateş çukurunun yaşıyla eşleştirildi. Ateş çukurundaki kömürün AMS radyokarbon yaşı temelinde yapılan hesap M.Ö. 41 bini gösteriyordu. Ancak daha sonra daha güçlü elektron spin rezonansı ESR tarihleme yöntemi kullanıldığında flüt M.Ö. 58 bin ile M.Ö. 48 bin arasına tarihlendi. Genel kabul Neandertal flütün en az 50 bin yaşında olduğudur. 1995 yılında Divya Babe mağarasında bulunan bu flüt bir ayının uyluk kemiğinden yapılmıştı. Flüt üzerindeki deliklerin aletler maharetiyle açıldığı deneysel çalışmalarla örneklendi.
Bu flüt günümüzden muhtemelen 50.000 yıl önce Neandertallerin bir müzik aleti yapabildiğini gösteriyor ki bu Neandertallerin insanlar gibi sanat icra etme duygu ve eğiliminde sofistike canlılar olduğunun bir delili. Bazı bilim adamları flütün genç bir ayı kemiğinden yapıldığından yola çıkarak deliklerin vahşi bir hayvanın ısırması sonucu sertleşmemiş genç ayı kemiklerinin delik açılarak kırılması sebebiyle oluşmuş olma ihtimali ve dolayısıyla bunun Neandertaller tarafından yapılmadığı, yani el yapımı olmadığını iddia etmektedir. Ancak flütün kırılmış her iki ucunda 3. ve 4. delik olması muhtemel kısımlar mevcut. Özellikle 3. deliğin şekli çok belirgin. Arkeologlar Divya Beyp mağarasında bulunan aletlerin replikalarını kullanarak gerçekleştirdikleri pratik deneylerle Neandertallerin flütteki delikleri nasıl açtığını ortaya koydular. Yapılan detaylı analizler ve deneyler bu deliklerin hayvan ısırıkları ya da tesadüfi etkilerle oluşmasının mümkün olmadığını net bir şekilde kanıtladı. Slovenya Ulusal Müzesi küratörünün girişimiyle flütten çıkacak sesleri duymak için kilden bir replikası yapıldı ve Sloven sanatçı Ljuban Dimkarovski tarafından bu replika flütle Beethoven, Verdi, Ravel, Dvorak gibi bestecilerin eserleri çalındı. Şu an geri planda Albinoni'nin Adagios'unu bu replikle çalınmış versiyonuyla dinlemektesiniz. Divya Beyp Neandertal flütü, Ljubljana şehrinde Slovenya Ulusal Müzesi'nde tarih öncesi sanat koleksiyonu kategorisinde sergilenmektedir. Videomuzun genelinde Neandertal, Homo sapiens, insan, modern insan tanımlarını kullandık. Divya Beyp mağarasında bulunan flüt Neandertal yapımıydı. Modern insan, Homo sapiens tarafından yapıldığı tespit edilen en eski müzik enstrümanından birazdan bahsedeceğiz. Ancak birkaç noktayı açıklığa kavuşturalım. Homo, biyolojik sınıflandırmada bir cins, genus olarak kabul edilir. Bu cinsin altındaki bireyler farklı türler, species olarak sınıflandırılır. Örneğin Homo sapiens, modern insanlar, Homo neanderthalensis, neandertaller, insandır. Bu türler genetik ve anatomik farklılıklarla birbirinden ayrılır ancak aynı cins altında toplandıkları için yakın evrimsel akrabalığa sahiptirler. Avrupa'da ve Batı Asya'da bulunan Neandertal fosilleri türün kitlesel varlığının yaklaşık 40.000 yıl önce ortadan kalktığını göstermektedir. İspanya'daki Gorham mağarası gibi yerlerdeki buluntular bazı izole Neandertal popülasyonlarının daha uzun süre hayatta kalmış olabileceğini gösterir. Cebeli Tarık bölgesindeki Gorham mağarasında bulunan fosiller yaklaşık 28.000 ila 32.000 yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Bu bulgular Neandertallerin Avrupa'daki en son sığınaklarından biri olduğunu göstermektedir. Ancak gözüken o ki en azından son Neandertal toplulukları ve Sapiens etkileşim halindeydi. Çünkü günümüzde Neandertal DNA'sının Sahra Altı Afrika dışındaki atalara sahip modern insanların genomlarının ortalama %1 ila %4'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor. Neandertallerin son toplulukları yok olurken modern insanlardan günümüze ulaşmış ilk müzik aleti keşfedilecektir. Milattan önce 33.000 yılında, yani Neandertal flütünden en az 15.000 yıl sonra. Almanya'nın Ulm kentinin 20 kilometre batısındaki Ah Vadisi'ndeki Hohlfels mağarasında bazal Aurignacian birikintilerinde 2008 yılında bulunan Hohlfels flütü bilinen en eski modern insan, yani Homo sapiens imalatı müzik aletidir. Hohlfels sığ kaya anlamına gelir. Almanya'nın Swabia Alplerinde üst Paleolitik çağa tarihlenen önemli arkeolojik buluntuların tespit edildiği mağaralardan biridir. Yapılan radyokarbon testleri, kalibrasyonlar ve yapılan bağımsız testler Hohlfels'te bulunan flütlerin 35.000 takvim yılı öncesine dayandığını göstermektedir. Kısaca M.Ö. 33.000 yılında modern insanın ataları Neandertallerden yaklaşık 15.000 yıl sonra daha farklı bir teknik ve malzeme ile ilk müzik aletini yaptı. Flüt, bir kızıl akbabanın Gyps fulvus kanat kemiğinden oyularak yapılmıştı.
Bu türün kanat açıklığı 230 ila 265 santim arasındadır. Kemik içindeki ilik boşluğu ve üzerine daha kolay delik açılmasını sağlayan orta sertlikteki yapısı ilkel tekniklerle de olsa flüt yapımını mümkün kılıyordu. Flüt 12 parça halinde bulunmuştur. Parçalar yaklaşık 10 santime 20 santimlik yatay bir alana 3 santimlik dikey bir mesafeye dağılmıştı. Bu flüt şimdiye kadar Swabia mağaralarından kurtarılan tüm müzik aletleri arasında en az deformasyona uğramış olanıdır. Hohlefels'ten elde edilen kemik flütün korunmuş kısmı 21,8 santim uzunluğa ve yaklaşık 8 milimetre çapa sahiptir. Flüt üzerinde 5 parmak deliği bulunmaktadır. Flütün üfleme ucuna proksimal uç oluşturmak için 2 derin V şeklinde çentik açılmıştır. Hohlefels'te tanısal insan kemiği bulunamadı ancak modern insanların Tuna koridoruna doğru bir göçün ardından bu bölgelerde yaşadığı kabul edilmektedir. Hohlefels flütü Almanya'nın Blaubeuren şehrinde Blaubeuren Tarih Öncesi Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzik, iletişim, sosyal uyum ve duyguların ifadesi gibi birden fazla amaca hizmet ederek tarih öncesi insan topluluklarında önemli bir yere sahipti. On binlerce yıl sonra Mezopotamya toplumlarından kalma yazılı tabletlerde flüt ve benzeri nefesli enstrümanların insan nefesinin bir tınıya dönüşmesine aracılık ederek ruhun harmonisiyle adeta mistik bir müzik aleti olarak tanımlandığını biliyoruz. Belki Paleolitik çağ insanları da benzer hislerle nefesli çalgıları ruhlarından bir parça üflemek gibi görmüştü. On binlerce yıl önce henüz ilkel insan toplulukları taştan basit ezici ve delici aletler dışında bir şey yapamazken, sanatsal aktiviteler, el becerileri ve alet üretmek için gerekli zanaatkarlığın gelişmesini sağladı. Ve onları bir sonraki adıma taşıyan belki de sanatın itici gücü oldu. Önce mağara duvarlarını taşlarla çizerek, sonra kök boyalarla boyayarak duvar resimleri yaptılar. Bakınca bir göz zevki, bir beğeni, bir değer ifade etmiş ki takılar yaptılar. Ve sonraki adım kültürün oluşumundaki bir diğer temel adım müzikti. Müziğin insan kültüründe sosyal yaşamın temel bir unsuru olduğunu, bugün dünyanın en popüler ve evrensel sanat formu haline gelmiş olmasıyla açıkça görebiliriz. Neandertal flütü, Hohlefels flütü ve benzeri üflemeli müzik aletlerinin bulunduğu tarih öncesi yerleşkelerde bulunan diğer alet ve edevatlar kendi dönemlerinin en nadir eserleriydi. Örneğin Hohlefels mağarasında bulunan ve Hohlefels Venüsü olarak adlandırılan mamut fil dişinden yapılmış heykel türünün en eski örneğidir ve Paleolitik çağın o dönemi için inanılası zor motifler içerir. Belki müzik ve sanat bir katalizördü ve kültürel etkisi o toplulukların her açıdan gelişmesini sağladı. Belki de teknik bilgisi artan, barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan topluluklar sonraki adıma yani sanat icrasına daha erken yöneldiler. Madalyonun hangi yüzünden baksanız da tüm bu veriler müzikle tanışan avcı toplayıcı grupların diğer topluluklardan daha gelişmiş olduğunun bir göstergesiydi. Müzik, insanlık tarihinin en derin duygularını ve en büyük hikayelerini taşıyan evrensel bir dil. İlahilerle huzur ve itikat arayışı, ordulara coşku aşılayan marşlar, sevgilinin kalbine uzanan melodiler, düğünlerde mutluluğun ritmi ve cenazelerde hüznün dili olmuş ağıtlar. Müzik yalnızca bir sesler bütünü değil, kimliğimizin, kültürümüzün ve duygularımızın aynası. Bizleri birleştirir, düşündürür, hissettirir, hatırlatır, anılarımızı saklar ve zamanın ötesine taşır. Bir nota, bir ritim, bir melodi bizi geçmişe götürebilir, şu anı anlamlandırabilir ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayabilir. Aşk, yalnızlık, mutluluk, hüzün, yeni başlangıçlar ve vedalar. Müzik karşıtlar arasında hislerimizin tercümanıdır. Ve bu müzikle sizlere veda ediyorum. Bir sonraki hikaye başlayana kadar. Kapılı bir anda gidiyorum.
dry.